Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün aslında yaptıklarıyla şu anda herhalde Türk müzik dünyasında, Türkiye'deki müzik dünyasında 2025'in sonu itibariyle ve 2026 itibariyle en çok konuşulan ve en sansasyon yaratan iki kişi. Efendim huzurlarınızda. Hoş geldiniz. Nick Minler. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz hocam. Siz nasılsınız? Vallahi çok iyiyim. Ben az önce müthiş güzel sohbet ettik. Berika'nın sesini dinledim. Çok kısa kendinizi tanıtmanızı rica ediyorum. Kayseri'den geldiniz buraya. Evet. Siz kimsiniz? Kimlersiniz? Bu işe nasıl başladınız demiyorum. Sadece siz kimsiniz? Evet. Ben Volkan Altuntaş. Volkan. Aslında genel olarak Nick Binler haricinde bilinen o Anatolian Lab'in kurucusuyum. Hı hı. Asıl işim aslında benim sahaflık, kitap, edebiyat, şiir, yayın idi. Müzik işi biraz benim sonradan kendimi ifade etme biçimim olarak kullanmak istediğim bir alan oldu. Hı hı. Aslında biraz şöyle kısaca, edebiyat, şiirle uğraştım. Sonra bir dönem görsel iletişim okudum. Orada grafik tasarımla uğraştım. Aman güzel. Sonra dedim sırada müzik var, biraz da müzikle uğraşayım gibi bir şeydi. Bu şekilde. Harika. Kaç yaşındasınız? 34. 34 yaşındasınız. Siz Berika. Ben 36 yaşındayım. 36 yaşındasınız. Harika. Hocam. Güzel sanatlar mezunuyum Evet. ben. Resim bölümü. Liseden itibaren hep resim, grafik tasarım. Siz resim tamamen. Güzel Evet, sanatlar evet. resim bölümündesiniz. Evet, yüksek lisansımı da Yüksek lisanslı resim resim, bölümünde ha. yaptım. Zaten tasarımcı olarak da çalıştım. 10 sene kadar bir firmada, büyük bir firmada çalıştım. Sonradan atölye, kendi atölyem var şu anda. Sanat işleriyle uğraşıyorum. Kayseri'de yaşıyorsunuz. Şu anda evet Kayseri'deyiz. Evlisiniz. Harika, yani şuna çok seviniyorum. Şimdi yapay zeka ile ilgili aslında herkesin en büyük derdi şuydu, yani herkes bu işi yapacak. Bütün müzisyenler, bütün şarkıcılar bundan korktular. Herkes yapacak. Allah'ım bizim hiçbir değerimiz kalmayacak. Korku buydu. Ama yani iki sanatçının ellerine teslim olmuş durumda. Şu an Nick Binler değil mi? Yani siz zaten sanat Evet. yapan insanlarsınız. Evet. Sanatı bilen, sanatı seven, sanat değerini koruyan Biz o insanlarsınız. yüzden evlendik. Harika yani. Müthiş ya. Sanat sizin ortak paydanız. Kesinlikle. Ve yaptığınız müzikle de aslında herkesi etkileme sebebiniz de sanattaki beceriniz. Burada Nick Binler grubuyla. Ama daha önce ben sizi bir kere Anatolian Evet. inanılmaz yani eski Türkçe nasıl diyeyim türküleri böyle biraz Anadolu rock tarzı da değil. Daha da eskisine çevirmekle başladı. Aslında şöyle hocam, biz evlenince Kayseri'ye taşındık. Kayseri'de ben... Abi niye Kayseri'ye taşındınız? Çok acayip yani. Evlenen insanlar hani Ankara'ya taşınır, İstanbul'a diyor. Kayseri'ye taşınalım Şöyle falan. Çünkü sen bir de İzmir'den. Evet, ben Evet. İstanbul, Samsun, İzmir, sonra Müthiş. Kayseri. Ya benim şöyleydi, ben artık sahaf dükkanlarından yorulmuştum biraz. 10 yılı geçmişti çünkü. Ben dedim ki sadece online çalışacağım. Kendi ticaret sistem vardı. Biraz dedim kendim yazacağım, çizeceğim. Abi müthiş bir şey. Biraz kafa sakinliği lazım bana. Senin de orada işin var zaten. Doğru. Hani- Siz Kayseri'deydiniz. Yani onun Ben orada çıkması Orada iş işiniz nedeniyle var. oradaydım. Evet. O yüzden biz dedik ki şöyle birkaç yıl Hı hı. evde sakin, kafa dinleyelim. Çok güzel. Evlendik, o da işten Ben de ayrıldı. işten ayrıldım. Biz ikimiz aslında evde ne yapsak? O resim yapıyordu. Ben işte müzikle uğraşmaya başladım. Harika ya. Biraz buraya çevirdik biz Kayseri işini. Hı hı. Yani böyle hani kaçılır ya bir yerlere bir kafa dinlemek. Ama gene bir online platform kurmayla alakalı. Yani gene o sanal dünyanın etkileri. Ya benim burada olma sebebim gibi. Online iş yaptığım için İstanbul'dan İzmir'e taşınabiliyorum. Çünkü hayatım zaten Evet, online. evet. Aslında bu bize bu özgürlüğü tanıyan şey belki bu Kesinlikle. platformlar sonunda müziğe ulaştı. Berika'nın besteleriyle ulaştı herhalde değil mi en sonunda? Evet. O Anatolia'nı konuşmadık yalnız, onu parantezde tutalım, biraz sonra da konuşalım. Evet. Ya benim şöyle hocam. Yani ben aslında evet 5-6 yaşından beri müzik benim hep hayatımdaydı. Ben 6 yaşında mesela hatırlıyorum, ben besteler yapıyordum evin içinde, şarkılar söylüyordum. Sonradan ne oldu işte, hayatıma bağlama girdi, türküler girdi. Onlardan sonra diğer müzik türleri girdi. Sonra baktım ben işte resimle tabii ki yıllardır ilgileniyorum ama zaten bir bütün sanat. Hani resim, müzik, çalışırken arka planda hep bir müzik, şarkı olması gerekiyor. Hele O resimde. ambiyansa evet uymak gerekiyor. Hepsi bence ayrılmaz bir parça, sanat dalları. Sonra ben de eşim gibi yazıyorum devamlı, şarkı sözleri yazıyorum, besteler yapıyorum. Dedim ki ya bunları bir yerde ben toplamam lazım, hani arşiv olması gerekiyor. Dedi hani bir kanal açalım sana orada. Hani
arşiv olsun, bir dursun. Ben işte yüklüyorum, şu şarkım vardı diyorum, onu söylüyorum, işte aranjesini yapıyor falan, yüklüyoruz. Bir baktım dinleniyor, seviliyor. Abi çok merak ettiğim bir şey var. Şimdi o insanlara açılma kısmı. Evet. Siz kendiniz mesela Berika'nın bir şarkısını aldınız. İlk hangi şarkıyı yaptın? Bak şimdi. Benim ilk yaptığım YouTube'da bir dakika hemen hatırlayacağım. Bir gölgenin peşindeyimdi herhalde. İlk yüklediğim, yapay zeka evet, kullandığınız Bir Gölgenin Peşinde miydi yoksa sadece bir akustik versiyon falan mı yüklediniz? Şöyle, Yok. hayır. Beraber ilk yaptığınız senin parçan. Yok hocam, biz beraber yapmadık aslında. Şöyle, ben Nasıl? süreci şöyle anlatayım size. Evet. Haydi bakalım her şey yeniden Nick baş. Dinler bana ait. Şöyle. Sen mi yaptın Evet, şarkı? ben yapıyorum. Hadi bakalım pat. Boşa uğraşıyormuşuz abi biz. Abi nasıl ya? Bir anlatın Şöyle. şunu. Çok acayip Hep kafa. onun, Nick Tamam. Dinler hep benim. İki ayrı Suna hesabı var yani. Olayı şöyle anlatayım. Anlat. Şimdi ben evlendik ya hocam. Ben evde Biz doğduk. dükkanı da kapattım, boşa düştüm mü? Tamam. O ara- Çok özür dilerim. Çok ses geliyor adamız. Ben zaten bu arada web yazılım, web tasarım işleriyle uğraştım yıllarca bir yandan. Tamam. Yani hem sahaflık bir yandan hem de Evet. bir yandan e-ticaret web yazılım Evet. işleri. Sonra ben zaten Suno'nun olduğunu biliyordum, ikinci versiyonlarını falan, ama çok kötüydü. Sen eskiden beri kullanıyorsun. Suno 3 çıktı. Tamam. Dedim ki bu Suno 3 ile bir şeyler yapılabilir artık. Hmm. Ama gene hep deep sesler var falan, böyle Var. sıkıntılı yani Evet, şeyler. anlıyorum. Sonra ben ama yapıyorum deli gibi evde ve dinletiyorum falan. Bak nasıl oldu falan işte. Turgut Uyar'ın bir şiirini yapıyorum. Cemal Süreyya'nın Üvercinka'yı yapıyorum. Bir yandan onları bir kanal açtım, eski bir kanalım. Orada arşiv yapıyorum ufak ufak. Kendi yazdığım şiirlerim var. Onları yapıyorum falan. Sonra Berika'ya da eğitim verdim diyeyim ben, bir tutorial gibi böyle. Nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Yani Suno nasıldır? Vokal kaydını aldığında içine nasıl atarsın? İşte mırıldandığında nasıl buna besteyi anlatırsın? Prompt nasıl yazılır? İşte ChatGPT'de benim kendi yazdığım şeyler var bu arada. Özel prompt beklentileri yazdım ben kendim. Yani sadece bana açık olan. Öyle mi? Tabii. Yani bir ChatGPT'nin kendi pluginleri oluyor. Evet. Benim kendi yazdığım öyle bir pluginim var. Kendime ait mesela. Anladım. Yani onları falan ona Yani bu bir gösterdim. karaktere dönüştü o zaman yaptığın Tabii. şey Evet. Sunay'da. Sen bir karakteri oluşturduğun, o karakterin promptunu giriyorsunuz aslında devamlı. O kendisi ondan Ben- sonra Ondan Kendim sonra ürettim. deneye Dedim kendi ki, stilini yani buldu. ben kendi stilimi yapmalıyım. Aslında bu bir şey. Abi Hani- sanat işi gibi ya. Evet Tabii. evet. Yapay sanat. Ama sonuçta sanata ulaştırıyorsun. Evet. Müthiş. Devam. Dedim ki bir konseptim olmalı benim. Sevdiğim tarzda, yani farklı tarzlardan değil de bir tarz üzerinden benim yaptığım bestelerimi bir şey yapmalıyım, konsept yapmalıyım. Hem görselleriyle. Zaten görsel tasarımları da bana ait. Orada işte sanatın öbür resim boyutu, görsel boyutu devreye giriyor. Sonra ben işte ilk yaptım, evet, Bir Rüyanın Eşiğindeyim parçasıydı. Onunla başladı. Sonra devamı geldi. İnanılmaz ya. Evet. Ha, ilk mesela sen kendini Suno'ya attın ve bir şey çıktı. O ne hissettin o anda? Çok acayip bir duygu değil mi o yani? Kesinlikle. Etkilendin mi yani? Onu merak ediyorum. Tabii ki yani. Şuna bak falan mı dediniz yani? Ya şöyle bir şey hocam. Ya tabii ki orada kullanılan benim sesim. İşte yazdığım parçalar bana ait, şarkı sözleri bana ait. Suno ne yapıyor bunu? Şarkı sözlerini alıyor, müziğini alıyor ve yani birleştiriyor aslında sana. Bir stüdyo mantığı gibi, tabii ki siz daha iyi bilirsiniz. Orada bir aranje yapıyorsunuz. Ve şarkı bitip bana ulaştığında dedim ki yani evet, Acayip. çok güzel. Ya biraz şöyle de yanı var bunun. Mesela işte o dönemler işte sonuçta ticaret yapıyorsun, taşınıyorsun vesaire. Şimdi gideceksin işte bir stüdyo mikrofonu alacaksın, bir Doğru. ses yalıtımı yapacaksın, odayı akustiğini düzenleyeceksin, kayıt için ekipmanlar alacaksın. Aranjörlüğü Aranjörlüğü öğreneceksin. öğreneceksin. Dünya iş. DAW yazılımlarının lisanslarının hepsini alacaksın vesaire. Korkunç. Ve hepsini kullanabileceksin bu arada. Kesinlikle. Şimdi bu benim işim işte daha önce hani konuşmuştuk sizinle biraz. Hani küçükken işte benim o bağlama kursuna gitme anım var işte yani. Orada benim işte dediler ki bana parmakların kısa, sesin kötü. Yapmasan da olur. Herkes bağlama çalıyor. Bana verdiler bir cura. Ben böyle hani zaten küçüğüm, 11 yaşındayım.
Tamamen orada beni söndürmüş oldu o Doğru. şey müziğe karşı. Ve öyle sonra edebiyata yöneldim Vay, zaten. çok iyi kafa. Hani madem Evet. söyleyemiyorum yazacağım o zaman gibi. Biraz böyle gelişti bende yani şu an. Aslında bu ilginç bir şekilde, yani sen mesela burada aslında sönüp gitmişsin ve devamı hiç gelmemiş. Bağlamayı bırakmışsın. Hı hı. Devam etmemişsin. Ve senin gibi kim bilir ne kadar insan vardır hayal edemiyorum. Yani ben zaten yapay zekanın müzisyenlere değil, bütün geri kalan herkese ait olduğunu düşünüyorum. Yani söz meclisten dışarı şekilde. Yani hiçbir sanatla ilgisi olmamış. Evet, evet. Ama hep böyle yani var ya, ben bir söz yazıyorum abi. Keşke işte atıyorum şu şarkıcıya ulaştırabilsem diyecek insanlar için, yani çoğunluk için aslında bulunmaz bir nimet. Ve herkesi bu işin içine dahil edebiliyor. Bu anlamda çok pozitif bir şey değil mi ya? Demokratik bir şey. Evet yani. Yani- Senin de bir şansın Tabii, var. Kesinlikle. Hani ben daha önce bir konuşmada demiştim ya. Senin sesin kötü olabilir ama şarkı söylemek istiyorsun. Evet, senin sesini biz Suno'yla değiştirebiliriz. Senin sesin güzeldir ama söz yazamıyorsundur. ChatGPT ile, Gemini'yle sen söz Onu da yazdırabilirsin. toparlarız. Aranjör bilgin yoktur. Onu da hallederiz. Aranjörlüğünü yaptırabilirsin. Yani Bir aşama kaldı. Seni yayınlarız. Yayınlatıp doğru şeyleri de gireriz. Belki seni tanıtma şansımız da olur. evet. Belki seni ünlü yaparız. Bir bu kaldı. Onun içinde bence eksik olan tek şey sadece bu işlerin yapıldığı bir platform. Bence onun da altyapısı Evet. hazırlanıyordur. Çünkü belli ki bu YouTube veya X büyük platformların içinde tam yer bulamayacak gelecekte bence. Ya da Çünkü- bunlar onları yutacak. Ha ya da Yani- ters. İşte buraya bir dönüşüm Evet. evrilecek peki. Parçalara gelelim. Tamam. Şimdi toplamda kaç şarkın var Berika? Şu anda YouTube'da mı yoksa Senin kaç şarkın Aa, var? çok- YouTube'da kaç var? Senin kaç şarkın çok var? fazla var. Yani Çok fazla 100'ü var. geçkin bestem var. Besten var. Evet. Bunları yıllardır yaptığın şarkılar. Tabii yıllardır Vay be. yazdığım yani Ve hiçbir yerde yayınlamadın. yok. Bir tek sen biliyorsun. Ya biz işte evlendik. Evlendik. Ben şimdi şöyle hani kabaşlık, ben ressam diye evlendim. Baktın ki şarkıcı. Baktım şarkı söylüyor, baktım söz yazıyor. Hani biz onları biraz sonradan keşfettik yani. Dedim ki sen niye şarkı söylemiyorsun? Çok acayip. Ve mesela ben hani Berika ile yaklaşık 3 hafta, 4 Evet. hafta önceden Evet. beri biz sohbet ediyoruz ve şarkılarını dinleyip bazen çalışma şansımız da oluyor. Ben mesela şimdi Nick Binler çatısı altındaki şarkıları dinlerken bir renk var, bir ses var. Şimdi ilk defa dinleyeceğim. Acaba bu ses o ses mi ve gerçekten söyleyebilecek mi? Berika derdim Evet. bu. Baktım ki gerçekten çok güzel bir sesin Ha, var. teşekkür ederim. Çok güzel gerçekten. Hani sonuçta şanslı olan kısmı şu. Besteyi ona yaptırmamışsın yapay zekayı. O şarkıyı söyleyebilen birinin bestesi var ve Evet. yakında zaten konserleriniz Evet, var. evet. sizin. İzmir'de olma sebepleri de bu konserlerden dolayı buradalar. Prova yapıyorlar şu anda. Şu an hangi konserleriniz var? Yakın zamanda neler olacak? Aralık ayında başlıyor hocam. Bu arada sen de sahnedesin. Evet, Aralıkta evet. Güzel. Herkes bir aradaydı. Aralıkta başlıyor. 10 Aralık'ta başlıyor. İlk konserimiz Eskişehir'de olacak. Harika. Sonrasında Kadıköy. 18 18 Aralık'ta Kadıköy Durak. olacak. 23 ya takvimi yayınladık Takvim aslında var. ama Takvimi Ankara. yayınlıyoruz. Ankara, şehir gezmeye başlayacaksınız Evet, yani. Ankara, Sakarya var. Antalya var. Ne güzel. Sakarya Evet. çok çok acayip. O gelen talep mi Sakarya? Evet. Sakaryalılar, ben Sakaryalıyım. Harikasınız. İzmir'de olacak. İzmir'de Evet olacak. hocam. Ne güzel. Sizi sahnede de izleme şansları olacak. Kalabalık bir Evet. grubumuz var. Ne yapıyorsunuz? Evet, grup 6 Ben kişi. biliyorum. Soruyorum şimdi. Siz de 6 duyun. kişiden oluşuyor. Bir baterist arkadaşımız var. Bas gitar da arkadaşımız var. Elektro gitar, klavye. Çok heyecan verici ya. Evet. Çok heyecan verici. Yani Kayseri'de odanızda hayal ettiğiniz Kesinlikle. o şeyin sahnede karşınıza çıkması ve şu an provalar devam ediyor. Nasıl provalar peki şu anda? Sonuçta yapay zeka altyapılı bir aranjman var. Tabii. Bunu sahnelemeniz gerekecek. Var mı yaşadığınız olumlu olumsuz sıkıntılar? Aslında bir şeyleri biz işte arkadaşlarla prova anında keşfedebiliyoruz. Mesela evet bizim oluşturduğumuz bir müzik altyapısı var, introsu var. Evet. Bunları tabii ki hani çalışıyoruz devamlı. Bir araya geliyoruz. Bunları çalışırken de mesela şey oluyor. Ya şuraya şunu da ekleyebiliriz. Bunu buradan yapabiliriz. Canlıya. Tabii ki. Daha da geliştirdiğimiz mesela yönler ortaya çıktı. O da güzel.
Birebir yaptığımız yerler de oluyor tabii ki. Ama şu ana kadar çok güzel geçiyor provalar. Kesinlikle. Çok da güzel olacağına eminim ben. Yani her şeyin İnşallah. çok iyi gideceğinden eminim. Yani daha bu yeni çıkmış bir gruba, yeni çıkmış bir şeye Nick Binler nedir mesela Nick Binler? Niye Nick Binler bu arada? Aslında Nick Binler... O da bir ilginç yani. Ben de böyle Nick Binler... İyimserler anlamında kavram olarak ama isim hocası mı derler? İsim babası. İsim babası mı? Eşim. Öyle mi? İsmi Nick Binler'i. Ve grup hissi var çünkü Nick Binler. Şöyle o hocam. Şimdi küçükken bizim evde kasetler olurdu biz. Babam ya Okay Temiz'in kaseti de vardır bu arada. Necip Fazıl'ın, Orhan Veli'nin, Nazım Hikmet'in de biz kaset dinleme seanslarımız olurdu evde böyle. Çok güzel. Ben şiirleri biraz oradan aşina olma ezberledim. Nikbinlik aslında Nazım Hikmet'in bir şiiri. Nikbinlik. Nikbin Farsça bir kelime. Nik iyi anlamında. Bedbin var ya hocam biliriz aslında. Sen bedsin, bedbinsin. Evet. Hani biraz Sagopa gibi. Hani Güzel, güzel. Nikbin de aslında daha optimist olan, pesimist değil de optimist olan. İyi gören, iyi bakan Çok güzel. anlamında Nikbin. Bin görmek anlamında Farsça. Oradan dedim ki yani senin yapmak istediğin müzik tarzı, biraz hayata bakışın, nasıl dedim, Nikbinler nasıl olur? Evet. Oldu. Abi şansa bak şimdi işte dedim ya işin çıkma noktası gene sanatçı insanların elinde olunca yapay zeka sizin elinde bir altına dönüşmüş. Tabii. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederiz Harikasınız. Sizi izleyecek insanlara söylemek istedikleriniz var mı? Bir sürü insan size bilet alıp gelecek. Evet. Ve ilk defa sizi görecek. Bu arada ilk defa Evet. Berika'yı görüyorlar. Evet, Evet. hocam teşekkür ediyoruz. Ağırladınız bizi. Abi ne demek büyük zevkle her zaman. Benim demek istediğim şöyle bir şey. Her zaman gerçek kalabilmek önemli. Hem bu sahnede, hayatta, her yerde işi severek ve gerçekten içten ve gerçek olarak yansıttığınız zaman bence o zaman başarıya ulaşıyorsunuz. Bizim bu yola çıkmamızdaki en büyük şey biz hiçbir zaman hani evet yapay zeka bizim işimize katkıda bulunmuş olabilir ama biz her zaman gerçek olacağız. İnsanlar nasıl davranıyorsa biz de onlardan biriyiz. Ve bunu yansıtmamız gerekiyor. İyimser olacağız ilk başta. Hayatımızda hep bunları aşılamaya çalıştık. Vallahi Umarım böyle de. çok güzel. Sizi tanıdıkça insanlar eminim çok daha yaptığınız işlerle daha farklı bağlar da kurmaya başlayacaktır. Mesela hani ben şimdi Berika'nın sesini canlı canlı dinlediğim için ben müsterihim ama seni ilk defa akustik gitarla dinleyecek falan o kadar çok insan var Evet. ki. Çok keyifli bir dönem olacak sizin için. Belki ileride kanalınıza böyle versiyonlar da alabilirsiniz. Hani Hazır. canlı Evet. gitarlarla Varlar hepsi çekin. sırayla gelsin. Efendim. Edebiyatçılarla fazla uğraşılmaz diyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok Sizi teşekkür fazla ederim. yormayacağım. Teşekkür ederiz, teşekkür Provalara devam edecekler. Konser takvimlerini takip edin. Instagramlarına var değil mi? İkinizin Evet, ayrı evet. mı? Nick Binler mi? Nick Binler olarak var. Nick Binler Band var. Bir de Anatolian var tabii. Anatolian. Orayı daha konuşmadık bu arada. Yani Onu da küçük bir şey eklemek ister misin tam muhabbetin sonunda? şimdi şöyle hocam. O acayip bir şey çünkü yani. Evet. Herhalde bir Anatolian var. Bir de dervişler başka. Psikodelik derviş var. Şimdi hocam benim şöyle. Ne Kısaca. acayip bir şey. Abi Biz sen ne zaman... evlenince Ya, Hep orayı. Lupa almışız orayı. Hani böyle dönüyoruz. Böyle. çok iyi. Ama güzel bir evlilik olmuş ki bu. Evet. Bunun Şükür, sonucunda evet. üretiminiz artmış Evet. sizin. Evet. Şükür. O Ne konuda güzel. şanslıyız. Ne güzel. Aman. Vuruyorum yani. Uyanın. Hocam aslında şimdi herkes Suno'yu biliyor ya. Evet. Ve konuştuk ben dedim Udio Universal satın aldı vesaire bir muhabbetimiz Evet. olmuştu daha önce. Orada şimdi ben Udio'ya sardım. Herkes Suno'yla uğraşırken bir dönem. Ve ben yabancı bir kanal açtım. Zaruret isminde. Allah Allah. Zaruret'te işte bu fakru zaruretten gelir hani insanlar aşinadır belki. Zarurilik, ihtiyaç, muhtaç olma durumundan geliyor. Biraz oradan hani yapay zeka, müzik benim zaruri kalmam, yapay zekaya müzik konusu hikayesi oradan bağlayarak kurdum. Sonra ben burada 60'lı ve 70'li yılların sound'unda psikedelik Latin jazz, psikedelik Latin rock, hatta crow rock, işte bazen işte Berlin School, o tarz müzikler, elektronik müzikler, kozmik falan tarzlarda müzikler yapmaya başladım. Ama daha ortada böyle bir şey yok zaten. Yok. Bu dedim 1,5 yıl önce. Yaptıkça dinleniyor, bir şeyler oluyor falan derken aslında benim ana şeyim orası oldu. Altta başka bir yer var Yabancıydı geniş diye. Tamam. Ben Patlanarak oradan- çıkmadı. Yok orada belki şu an 300'e yakın benim yaptığım müzik var.
çalışma var. Benim kırık dediğim sensin yani. Ben dinlerken çok kim kırık bunları yapmış dedim. Ya. Anca bir böyle şeylerle uğraşır çünkü. Bu altyapılarla uğraşacak falan. Evet, Yani, sonra Psikedelik Derviş diye ayrı bir karakter oluşturdum kendime. O biraz daha böyle down tempo, folktronika. Daha böyle Çok eğlenceli ya. Biraz böyle psytrance'la sufizmin böyle iç içe geçtiği müzikler. Ben orada biraz böyle kendi iç dünyamla alakalı bir şeyler deniyorum. O da bir Müthiş. alt karakter. Müthiş. Anatolian Lab ise ben tamamen hiçbir proje plan yok. Dedim ki ben bu türküleri Hı. böyle bir coverlayayım. Bakalım ne Arşiv olacak? olsun. Ya, arşiv Yani olsun. çünkü çok dinle ya. Gesi bağlarıyla falan başladım. Doğru. Yani hiçbir kafamda proje olarak yok. Ben yapmaya başladım. 2, 3, 4 ol. Hatta kanalda 1 ay olmuş. 100 abone var o kanalda. Hı hı. İşte çok teşekkürler. Çok kısa zamanda 100 kişi olduk falan diye teşekkür ediyorum ben. Hiç Çok kısa kafamda bir şey yok. Çok kısa zamanda. Hocam 2 Ne ay güzel. sonra oldu şimdi. Hani sayılar şöyle hem önemli değil hem önemli. Önemli olan şu, evet bir şeyler birilerine ulaştığını görüyorsun. Sayıyla algılıyorsun bunu. 2 ay sonra ben yazdım işte çok kısa sürede tekrar 100.000 olduk. Yani şimdi burada öyle bir katmanım İnanılmaz, oldu. inanılmaz. Ee, YouTube öyle bir önerdi ki sizi çünkü. Evet. Öyle bir şey yok. Benim Evet. önümde sürekli siz dönüyordunuz. Yani bütün müzik dünyasındakilere bunu önererek gösterdi ve hani ben bunu tıkladığımda mı neden deyip geçmedim yani. Hı. Neymiş bu diye takılmaya başladıkça sarmaya başladı. Hakikaten çok güzel. O fikirler peki düzenleme fikirleri? Çünkü solo şey var. Uzuna mı okuyor bir anda mesela aranjenin ortasında? ben biraz hocam Hı? şöyle Repertuar zevki sunuyla var. Yani. uğraşanların anlayacağı şekilde şöyle diyebilirim. Kredi veriyorsunuz sizden verirsiniz kredi. Ben bazen bir şarkıya 7-8 bin kredi harcıyorum. Böyle yani Daha da. böyle kafamda kulaklık o olmadı, o olmadı. İşte Kani Karaca mesela nasıl okuyor diyorum. Onun vokal okuyuşunun tarzını bir yakalıyorum. Onun promptunu kafamda oluşturuyorum. Diyorum ki Sunu hadi bakalım şimdi Haydi bakalım. burada bir kaside okuyalım Haydi seninle. aslan. Hani o Sunu'da da şöyle bir şey var. Bunu da söylemiş olayım. Sır hani şey olarak çok bilinmez. Aslında yok gibi gözükür ama benim tarzıma alışıyor. Evet. Aa, Yani henüz bu şaka. mesela onun profiliyle Kişiselleştiriyor benim yani. profilim Farklı oluyor. çok farklı. Yani Senden benim girse- tarzı onda zor yaparsınız. Şaka Evet gibi. hocam. Evet. Ya bu Alışıyor. Sun'un açık olarak söylediği bir şey değil. Bilgisayarlarınızı saklayın ha. Kesinlikle. Yemin ediyorum belki ileride en değerli şey bu olacak çünkü. Ya Sizin hesap tarzlarınız, evet. kimlikleriniz çünkü Hı. onlar sizin aslında. Ya Sun'un öyle bir yanı var. Abi profil oluşturmuşsunuz işte. Evet. Bu da böyleydi. Bu da böyle bir hikaye işte. Müthiş. Ya benim tek şeyim keyif almak hocam. Yani bu aslında. Daha ne olsun. Keyif yani. Evet, evet. Zaten belli Ee, ikinizden de ya. Egosuz iki insan. Yani genelde müzik camiasından şarkıcı ve yani net böyle şarkıcı bütün şey falan bir şey olur. Yani işte bu sene dağıtacağız falan. Dağıtmaya geldik falan. İşte yeni şarkım yıkacak ortalığı. Hep böyle bir iddia devamlı. Şimdi sizde hiç öyle bir şey yok. Ne yani neyin iddiasında böyle yaptık müziğimizi. İnsanlar beğendiler. Çıkalım söyleyelim. Çok basit Yaşam ama tarzı tatlı. gibi. Hani Evet, bir evet. sahnede olmasak zaten bu yaşa kadar ben öyle bir şeyim yoktu. Bir yaşam tarzıydı bizim için. Nasıl benim için resim, sabah kalkıp atölyeme gidiyorum, resim Doğal. yapıyorum, şarkımı söylüyorum. Böyle. Sahnede resimlerini görmek isteyenler videoyu like'lasın. Bence görmek lazım resimlerini de. Çok merak ediyorum. Onlar için de ayrı bir şey düşünüyor musun? Sergi, Yayınlamayı veya falan. 2026'da Çok eğlenceli. bir sergi. Daha önce planımız var. sergiler oldu zaten bu Oldu arada. hocam. Çok fazla kişisel sergim oldu. Karma sergim oldu. Geçen yıl Bodrum'da açtım en son. Müthiş. Vay 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 vay. Öyle. Çok keyifli. Daha da uzun sohbet etmek isterim. Ama İnşallah. teşekkür ediyorum. Tekrar ikinci kere bitiriyorum. Bir daha dönmeyeceğim. Sağ olun. Teşekkür Sağ ederim. olun hocam. geldiğiniz Biz için. teşekkür Harika. ederiz. Başarılar diliyorum size Teşekkür ikinize de.